uyuşturucu bağımlılığı kadar zor ve tehlikelidir şeker bağımlılığı. Çok rahat etmek büyük ölçüde rahatınızı bozar. Biraz kendiniz rahatınızı azıcık bozacaksınız, hareket edeceksiniz. Şunu unutmayalım, mazeretler sonucu değiştirmez. Türkiye'de belki en yoğun çalışan, en az uyuyan insanlardan bir tanesi benim. Yani televizyonculuk, kitap yazarlığı, aile, çok yoğun konferanslar, hasta bakma gibi ben asla sporumu, egzersizimi ihmal etmiyorum. Yani bir gün önce örneğin İzmir'deydim ama havaalanında bayağı sağlam bir yürüyüş yaptım. Ondan bir gün önce Kıbrıs'taydım. Hava çok kötüydü. Hatta sel vardı, yağmur vardı. Bayağı uzun denizde yüzdüm. Bir gün önce Göcek'teydim bir çekim için şeylerle. Yine su soğuktu ama gittim gayet güzel yüzdüm, hareket ettim. Bavulumu kendim taşıdım. Yürüyen merdivenden değil normal merdivenden çıktım. Bir şekilde ben mazereti kabul etmiyorum. Mazeretler sonucu değiştirmez. Şimdi genel bir tembelleştik. Ben hep şu soruyu soruyorum. Lütfen siz de kendinize bu soruyu sorun. Mesela bugün odun kestiniz mi? Ata bindiniz mi? Tarlada çapa yaptınız mı? Veya işte ne bileyim bugün 200 tane elde yufka açtınız mı? Yani erkek olsun, kadın olsun biz babaannelerimiz, dedelerimiz gibi yaşamıyoruz. Son derece rahat, kışın üşümüyoruz, yazın terlemiyoruz. Her yere mümkün olsa böyle artık evin içine kadar arabayı sokmaya çalışacağız. AVM'lerde biraz uzakta park yeri varsa böyle 3 kere dönüyoruz. Hani aman yürümekten çekiniyoruz. Marketlerde 2 tane torbayı taşımaktan üşeniyoruz. 2 kat merdiven çıkmayalım diye asansör bekliyoruz. Sonuçta kendini öldürüyoruz. Ben özellikle kendimi çok konforda tutmam. Asla çok konforda tutmam. Mesela torbaysa taşırım, merdivense çıkarım, yerde bir şey görsem mesela eğilir alırım. Bugün bir uçak seyahatinden geldim. Bütün merdivenleri yürüyerek çıktım, çantamı taşıdım vesaire. Ne kadar hareket edersek hareket berekettir. Hareket hareketi getiriyor, tembellik de tembelliği getiriyor. Spor yapmamak sadece bir mazeret. Felçli olursunuz. Ne bileyim bacağınız kırılmış olur vesaire ama onun dışında ciddi bir mazeretiniz yoksa biraz büyüklerimizi düşünelim. Sabah namazından sonra yatmazlardı. Karadenizli ise çay toplar. Egeli ise pamuk toplar. Güneyli işte Bitlisli tütün toplar. İç Anadolu ise işte biliyorsunuz buğday eker toplar. Veya Trakyalıysa çeltik derler, pirinç eker. Herkes sabah namazından sonra yatılmaz, erken kalkılır, metabolizma çalıştırılır, tarlada çalışılır, kışın üşünülür, soba kurulur, kaldırılır, odun kesilir, yiyecekler yapılır. Yani devamlı bir hareket hali vardır. Şimdi aşırı konfor sonumuzu getirdi. Çok rahat etmek büyük ölçüde rahatınızı bozar. Biraz kendiniz rahatınızı azıcık bozacaksınız, hareket edeceksiniz. Şunu unutmayalım, mazeretler sonucu değiştirmez. Şimdi bana göre hayatı acı gören, hayatını tatlandırmak isteyen insanlar bilinç altında biraz daha tatlılara yöneliyorlar. Bu bir nedeni. Tabii ki genetik nedeni var. Ailede şeker hastalığı olması yani ırsi dediğimiz geçişi var. Çocuklukta dildeki tat reseptörlerini işte ekmek, makarna, pilav, işte asitli içecekler, tatlılar, hamur işleri, dondurmalar, çikolatalarla çok tatlıya alıştırma var. Ama bir üçüncü pek konuşulmayan neden de hayatı acı bulmak ve onu bilinçaltına tatlandırma isteğidir. Yani bu üç neden tatlı bağımlılığı yapıyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi de modern çağda rafine gıdalar ve aşırı lezzetli beslenmeyle dildeki tat reseptörlerini en yüksek hazda ve uyarıda çalıştırmaya alıştık. O yüzden artık yavan tatlara geri dönmek istemiyor insanlar. Ama şunu söyleyeyim, uyuşturucu bağımlılığı kadar zor ve tehlikelidir şeker bağımlılığı. İlk etapta iyi bir hekime başvurup düzgün bir kan tahlili yapılmalı. Açlık kan şekeri, son 3 ayki şeker ortalaması olan hemoglobin A1C, HOMA insülin direnci gibi bir de indirekt olarak şekeri etkileyebilecek, örneğin tiroid fonksiyon testleri, demir eksikliği, anemisi gibi ilk önce bu nedenler bir saptanmalı. Bu bir hastalığa dönüşmüş veya bir hastalık buna yol açmış veya provoke etmiş olabilir. Bu saptanmalı. Ondan sonrasında kan tahlili sonuçlarına göre ben bunu sosyal medyada, Instagram ve YouTube hesaplarımda da hep anlattığım bir konu var. Önce tahlil ve bir hekime başvurmak. Onun sonucuna göre eğer her şey normalse, ciddi bir insülin direnci veya ciddi bir şeker sorunu yoksa eğer, o zaman yavaş yavaş azaltma yönüne gitmeli. Bu arada kan şekerini dengeleyici acı badem, Yahudi baklası, kekik suyu, mahlep, tarçın gibi
doğal desteklerin hakikaten çok faydası oluyor. Birçok hastamda bununla şeker, hatta şeker ilaçlarını bile bıraktırabildim. İkincisi krom hapları, kromyum picolanat. Bu ticari bir isim değil, yani etken madde ismi. Kromyum picolanat haplarıyla da şeker ve insülin direncini dengeye sokmak büyük ölçüde mümkün olabiliyor. Bir üçüncüsü ise egzersiz mutlaka yapılmalı. Çünkü siz şekeri yakabilirsiniz ama bir de yani yakmazsanız o zaman sıkıntı oluyor. Karaciğere gidiyor, tehlikeli beyaz yağlara çevriliyor. Göbek belde bir büyüme oluyor. Bu da insülin direnci veya şeker hastalığının ilk aşaması gibi oluyor. O nedenle mutlak surette egzersiz de yapmak, yani şekeri yakmak da önemli. Deodorantların içerisinde alüminyum varsa bir soru işareti. Çünkü bu florürlü diş macunları, alüminyumlu deodorantlar, dövmelerdeki kurşun ve civalar, midyedeki işte şeyler, fazla pirinçteki, bazı pisllerdeki arsenikler derken gırtlağımıza kadar ağır metalde olduk. Parfümlerin içerisinde de bazı ağır metaller ve katkı maddeleri olabiliyor. Ama çok kaliteli doğal parfümlerde bu risk daha az. Eskiden kolonya sürülürdü. Veya doğal yağlar, mesela gül yağı veya ona uygun yasemin yağı, lavanta yağı, yani bu tarz daha doğal maddeler kullanılırdı. Sentetik şeyler veya içerisinde sabitlemek için bu bir takım kimyasal katkılar yoktu. Parfümü şöyle yapın, sürmek güzel oluyor ama parfümü yüzünüze, etinize, yani tene değerse ve güneşe çıkarsanız güneş lekesi yapabilir. Ciltten emilmesin parfüm. Kıyafetlerinize sıkın. Güzel koku hoştur. Yani güzel kokmak çok hoş bir şeydir. Kokunun çünkü ruhumuza güzel, olumlu etkileri var. O nedenle ya yağ olarak kullanılabilir veya kolonya olarak kullanılabilir veya illa parfüm kullanacaksanız bence mahsur yok. Kıyafetinizin üstüne sıkın ama yüzünüze, etinize, teninize değecek şekilde sürüp hele yaz güneşine çıkarsanız leke yapar ve alerjik riski vardır. Sirkenin dozu önemli. Üzüm sirkesi iyidir. Alıç sirkesi çarpıntı için iyidir. Ananas sirkesi hazım için iyidir. Yani hepsinin bir özelliği var. Hepsinin bir özelliği var. Mesela elma sirkesi krom içerir, kan şekeri ve zayıflamak için yardımcıdır gibi. Bunları ben hep Instagram videolarımda paylaştım. YouTube videolarımda da paylaştım. Benim önerim bir tatlı kaşığı kadar sirkeyi bir bardak ılık suyun içerisinde karıştırıp sabah mideniz sağlamsa, reflü veya gastrit, ülser sorununuz yoksa içmek arınmaya yardımcıdır. Hem bağırsak florası açısından hem de iç temizlik açısından iyidir. Ama detoks için en önemlisi, benim ısrarla önerdiğim, yılda 2 kere, hele aşı olanlar için veya ağır metal entoksikasyonu olanlar için yılda 2 kere hacamat yaptırmayı ben öneriyorum. Hacamat en etkili, ağır metalleri temizleyen, vücudu toksinlerden arındıran çok müthiş bir detoks yöntemidir. Hacamatın yanı sıra bol su içmek, kişniş, zerdeçal, zencefil, sumak ekşisi kullanmak. Onun dışında yeşil çay, beyaz çay içmek ve işte sirkeli su içmek. Onun dışında gece çok geç ve ağır yememek. Bunlar da genelde detoksa, arınmaya yardımcıdır. Şimdi bana göre hayatı acı gören, hayatını tatlandırmak isteyen insanlar bilinç altında biraz daha tatlılara yöneliyorlar.